Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul Güncesi. Sanıyorum İstanbul'da doğup büyümüş ama ondan uzaklaşmış insanlar anlayabilir ancak yazdıklarımı. 5 uzun yılın ardından yeniden doğduğum güzel kentteyim. Artık ne yerlisi ne de turisti olduğum kentin hem pek çok köşesinde çocukluk anılarım var, hem tam bir yabancı gözüyle gördüklerim. Çok iyiler ve beni çok üzen kötüler gördüm bu kısa yolculukta. Kadıköy'ün genç enerjisi, mutlu havası kaybolmamış. Biraz daha temiz ve düzenli. Hatta pek çok işletme, dükkan ve mağaza hala yerinde duruyor. Nazarlar değmesin. Beni en çok mutlu edense tarihi moda iskelesinin uzun yıllar atıl kalmasının ardından yeniden hayata döndürüldüğünü görmek oldu. Ne de güzel olmuş. Kafesi ve kütüphanesiyle sadece bir iskele değil, herkesin mutlulukla vakit geçirebileceği nezih, sakin bir mekana dönüşmüş bu simge yapı yeniden. Galata Port'un imza yapısı İstanbul Modern. Tabii ki modadan kalkan vapurlarla gideceğim ilk durak meşhur Galata Port oldu. Sade mimarisi, özenli, temiz, zevkli ve herkese hitap eden bir AVM liman yapısı bana çok güzel göründü. Özellikle Galata Port'a konumlanan İstanbul Modern binası çok etkileyici ve adeta bir imza yapı olarak çevreye pek yakışmış. Nitekim bu özel müzeyi gezmek ve etkileyici koleksiyonlarını görebilmek beni çok mutlu etti. Tahtakale artık yok. İstanbul turumun olmazsa olmazı elbette Eminönü. Tahtakale tarafları oldu. İşim nedeniyle böyle bir günü organize ettim. Ne yazık ki benim için tam bir hayal kırıklığıydı. Benim bildiğim Tahtakale, Türkiye toptancılarının merkezi, ticaretin kalbiydi ve her ürünün ilki, en iyisi, en güzel seçenekleri bir zamanlar oralarda bulunurdu. Oysa hiçbir özelliği kalmamış. Gün boyu Orta Doğulu turistlere uymak için düşen kaliteyi, yozlaşmış çakmak tezgah bolluğunu ve asık suratlı esnafı gözlemledim. Belki de online alışverişin gelişmiş olması da esnafı kötü yönde etkilemiştir ama yine de bir zamanların ne ararsan bulursun denen ve Tahtakale esnafı olmanın ayrıcalıklı konumu çok çok geride kalmış. Çakma malın turizm parodisi. Çakma varaklı çay bardağı görmekten her şeyin en ucuz altın rengine boyanmış olmasına, kalitesiz sakillik bir süre yürüdükten sonra ben de orayı terk etme isteği uyandırdı. Öte yandan Eminönü meydan düzenlemesi kente değer katmış. Derli toplu bir alan yaratmış gibi geldi. Hatta ortadaki sıkışıklık, araç, otobüs vesaire karmaşası da son bulduğundan güzel bir metropol meydanı ortaya çıkmış. Bir diğer görülmesi gereken bölge İstiklal Caddesi'ydi benim için. Gitmez, görmez olaydım desem çok da abartmış sayılmam. 5 yıl önce biz İstiklal bitti derken henüz bitmemiş meğerse. Asıl şimdi bundan kötüsü de olamaz dedim kendime. Bence İstanbul gibi bir metropol için 5 yıl geri döndürülemez zararların verilmesine yetmiş. Özgünlük bir hayal mi? Tam bir ucuzcu pazarına dönüşen güzelim caddede sözde döviz getiren, sözde zengin ve görgüsüz turist bolluğunu görmek çok rahatsız ediciydi. Sonra bir hayal kurdum. 1875'ten itibaren İstanbul'un zarafet merkezi olan bu caddede Türkiye'nin en iyi markaları, Avrupa'da tanınan ve değer verilen tasarımcılarımızın butikleri olsaydı fena mı olurdu? Çin malı çakmak, anahtarlık, uyduruk çay bardağı ve neydi belirsiz altın rengi ibrik tezgahları yerine ülkemin dört bir yanından gelen yöresel, yerel ürünler satan tezgahlar olsaydı örneğin. Tezgah sahibi Ağrılı abi, Çin çakmağı yerine kıymeti bilinmesi gereken Ağrı yününden çorap satsaydı ya da şile bezi örneğin. Diyarbakırlı abi o güzelim bakırları satsaydı da o çok zengin Arap turistler dövizlerini özgün tezgahlara bıraksalardı. Yine de umutluyum. Belki bir gün İstiklal'de gerçeğine döner ve zevkle gezerim. İBB'nin yeni personeline alkış. Kısa kavuşmamız sırasında İstanbul'a kendimi artık yabancı gibi hissettiğimden her metroda, iskelede ve benzeri görevlere bineceğim duraklara en az 2'şer kez sordum. Biraz da onları yordum. Belki siz İstanbullular fark etmemişsinizdir ama yeni kuşak İBB çalışanlarının ne kadar kibar, güler yüzlü ve yardımcı olduklarını görünce hem şaşırdım hem de içim umutla doldu.
Genç personelin nezaketi, çalışma şevki mutluluk verdi. Özel olarak da moda iskelesindeki çımacı kardeşim, sana da günaydın, hoş buldum. Enerjin hep böyle güzel olsun.